Listemizin ilk sırasında 7 Days to Die var. Bu arada liste tür ilerleyecek. Bölümler kısmında özel ilginizin olduğu türü bulabilirsiniz. Evet, 7 Days'i bilmeyen var mı bilmiyorum ama yıllardır alfa sürümünde geliştirilen bir oyun. Yani 10 yıldan fazla geçmiş olabilir bu oyun alfa olduğundan beri. Ama ne olursa olsun arkadaşlarla oynamalık çok güzel bir oyundur. Hele 9 lira çok güzel fiyat. Bu arada 7 Days gibi bazı oyunlarda uygun fiyatlı paketler var. Hem kendinize satın alabileceğiniz hem de arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz. Mesela hemen altta gördüğünüz 7 Days to Die 2 pek satın al yazıyor ya. Oradaki 14 liralık paket kendinize satın alıyorsunuz ve envanterinize hediye olarak bir tane daha geliyor. Onu da bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Yani tanesi 7 liraya düşmüş oluyor. Mesela Steam Database'den baktım. %76 indirimle bizi koydukları MENA bölgesinde 3 dolara düşecek dahi olsa düz mantık bir sonraki indirim döneminde 70-80 TL'den aşağı olmayacak demektir. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar 20 Kasım'dan önce bir şekilde alacağınızı alın. Buraları çok uzattım. Şimdi pat oyunlara geçelim. Yine herkesin hakim olduğu Don't Starve Together hayatta kalma oyunlarının en nadide örneklerinden biridir. 50 TL çok güzel fiyat ve 7 Days'teki gibi kendinize satın alırsanız hediye olarak envanterinize de bir tane geliyor. Yani 50 TL 2 tane, tanesi 25 TL olmuş oluyor. Şu anda indirimde olmayan Ranch Simulator var. Oynamadım ama co-op çiftli kurma avlama tarzı bir oyunmuş. 40 TL. Ben de aldım. Kötü dahi çıksa 40 TL kesinlikle değeceğini düşünüyorum. Bir sonraki oyunumuz Raft. Birçoğumuz biliyoruzdur. Uçsuz bucaksız bir okyanusta tek karelik bir salda başlayıp artık kendinize bir gemi mi yaparsınız? Denizde yüzen bir ev mi yaparsınız? Orası size kalmış. 31 TL çok iyi fiyat. Bu bölümdeki en güncel oyun yine birçoğumuzun bildiği Sons of the Forest. Arkadaşlar bir tık pahalı gelebilir ama bunu 224 TL almazsanız muhtemelen 20 Kasım'dan sonra indirimli hali bile 400 TL falan olacaktır. O yüzden alacaksanız bence tereddüt etmeyin, bir şekilde ne yapıp edip alın. Olur da alamadınız ama bu oyunu çok seviyorsunuz. Tabii ki ilk oyununu biliyorsunuzdur. The Forest. Şu anda bizim burada ekmek 10 TL, yani ekmekten bile ucuz. Kütüphanenizde yoksa ve oynamadıysanız, oynamayacaksanız dahi alın. Bulunsun. Adettendir. Gelelim bir diğer oyunumuz Stardew Valley'e. İndirimin olmamasına bakmayın. Muhtemelen hepinizde vardır ama yoksa da alın. 24 TL çok iyi fiyat. Gelelim bir diğer hayatta kalma oyunumuz olan Stranded Deep'e. Arkadaşlar oyun 33 lira çok güzel fiyat ama bu oyun sadece 2 kişi oynanabiliyor. Yani 3 vesaire oynayamazsınız. Haberiniz olsun. Eğer kütüphanenizde yoksa ve çok istiyorsanız Terraria'yı biliyorsunuz, şu an indirimde değil. Bu 280 TL'lik paket kişi başı 70 TL'ye geliyor. Yani bir kişiye 70'er lira atıp bunu aldırabilirsiniz. Normal hali 105 TL, 35 TL daha ucuza denk gelmiş oluyor. Bir diğer hayatta kalma oyunu Tribes of Midgard. Fena bir oyun değildir. 64 TL. Diğer bütün hayatta kalma oyunlarını denediyseniz denemek için güzel bir miktar. Bir diğer hayatta kalma oyunumuz benim favorim. 76 TL kaçırsanız dahi bu videoyu olur da 2 Kasım'dan sonra izlerseniz 95 TL de değer arkadaşlar. Bu oyunu alın. Hep beraber arkadaşlar ortamınızda alın. Single dahi keyif alacağınıza inanıyorum ama arkadaşlarınızla tabii ki çok daha keyif alırsınız. Çok güzel oyundur. Özel tavsiyelerimden biridir. Son hayatta kalma oyun önerim Valheim. Şu an indirimde değil, 100 TL ama bence 100 TL'ye de kesinlikle değecek bir oyundur. En iyi hayatta kalma oyunlarından biridir. Daha sonrasında bu fiyata da asla bulamayız. O yüzden aklınıza bulunsun. Gelelim bir diğer türümüz çevrim içi rol yapmalara. Yani bizim Vampir Köylü diyebileceğimiz tarz oyunlara. İlk olarak çok bilinmeyen, çok daha oynanmayan Agro'dan bahsedeceğim. Kötü bir oyun değildir. 10 TL olduğu için öneriyorum. Muhtemelen server'ı falan da yoktur zaten. Eğer arkadaş ortamınız varsa alın. Bu türün piri tabii ki Town of Salem. İkincisi çıktı. Ücretsiz gözüküyor biliyorum ama oynamak için sizden jeton tarzı bir şey satın almanızı istiyor. O yüzden hiç öyle şeylere gerek yok. Biz birini de alalım. 16.75 gayet iyidir. Bakalım. Artık bütün dünyadaki herkese vardır Among Us diye düşünüyorum. Ama yoksa hatırlatma maksadıyla buraya bırakayım. 25 TL bir katil bulma oyunu için bence gayet güzel. Son olarak bu türü illaki oynayacaksanız benim bu tür için favori tavsiyem Fein. Tenike Kafalar ekibinin yaptığı bir oyun biliyorsunuz. Gayet kaliteli, gayet güzel oyundur ve en güncelidir, güncelleme alanıdır. Gelelim bir diğer tür co-op parti oyunlarına. İlk önerim Gang Beast. 1-2 hafta öncesinde 20 liraydı sanırım. Ama alacaksanız bu fiyata bir daha bulamazsınız. O yüzden öneriyorum. Burada hem Human Fall Flat hem de Golf Gang öneriyorum. Ekranda gördüğünüz Multiplayer Party Bundle diye bir paketleri var. Ben satın aldığım için fiyatı gözükmüyor bende. Ama 60 lira falandı sanırım. Kesinlikle tavsiye ederim. Human Fall Flat zaten çok güzel oyundur. Golf Gang'i oynamadım. Golf oyunları arasında en ucuzu buydu zaten. Deneyebilirsiniz en azından. Overcooked 2 var sırada. Epic kütüphanenizi kontrol edin. Kaç kere bedavaya vermişlerdi. Ama 70 lira içinde bence güzel bir oyun, deneyebilirsiniz. Pico Park diye bir oyunumuz var. Fiyatı çok ucuz diye almıştık. Siz de alabilirsiniz. 10 TL harbiden bedava gibi bir şey. Diğer parti oyunu önerim Party Panic. Fiyatından dolayı öneriyorum. 26 TL alabilirsiniz arkadaşlarınızla oynamak için. Benim asıl önerim, para sıkıntınız yoksa veya 20'sine kadar indirime girerse kesinlikle Pummel Party almanız. Party Panic Pummel Party'nin çok daha vasat hali gibi. Son parti oyunu önerim ise Stick Fight The Game.
arkadaşlarınızla birbirinize vura kıra eğlenebileceğiniz bir oyun. Bir diğer oyun turumuz Left 4 Dead tarzı oyunlar. Left 4 Dead maalesef indirimde değil. Birçoğumuzun kütüphanesinde var. Ama olur da yoksa ve bu türde bir oyun arıyorsanız ilk önerim olmayan önerim. %80 indirimi var diye buraya koydum ama neden önermiyorum? Çünkü birincisi çok daha ucuza bu türde başka oyunlar var. İkincisi Steam incelemeleri %50 bence çok düşük. Gelelim bahsettiğim o ucuz dediğim oyunlardan biri olan Killing Floor 2'ye. 10 TL'lik bir fiyat etiketi var. Direkt alıp deneyebilirsiniz. Yine bu türde 5,5 TL'ye Strange Brigade oyununa bakabilirsiniz. 5,5 TL. Burada zombi yerine başka çeşit yaratıklar var. 5,5 TL gayet güzel oyundur muhtemelen. Sanırım Sniper Elite'in yapımcıları yapmıştı bu oyunu. Zombie Army Trilogy. Tek başına 6,5 TL yerine 4'lü paketi var 20 TL. Bir kişi alıp 4 kişiye hediye gönderebilir. Tanesi 5 TL'ye gelir bu şekilde. Bu türdeki benim favorim kesinlikle Remnant olur arkadaşlar. İkinci oyununu almayı çok istiyorum ama maalesef çok pahalı. İlk oyununu oynamadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel oyundur. Kendi başınıza da oynayabilirsiniz ama yanınızda biri varsa çok daha zevkli olur. Yine 20 Kasım'a kadar göz hapsinde tutabileceğiniz bir oyun. Oyunu severseniz 70 TL'yi de hak edecek bir oyundur. Ama denemediyseniz göz hapsinde tutun veya satın alıp hemen deneyin. Zaten iade etme hakkınız var. Bir diğer oyun Ready or Not. Tam olarak bu türde değil ama başka bir yere de sokamadım açıkçası. O yüzden buraya koydum. 80 TL değer mi değmez mi bilmiyorum. İndirimde olduğu için koydum ama bu türden başka bir oyun var zaten. Çok güzel indirimde olan. Bahsettiğim oyun bu. Türkçesi 0 saat, İngilizcesinin telaffuzu zor. O yüzden girmiyorum. Normal fiyatı da çok ucuz. İndirimli fiyatı da çok ucuz. Hiç denemedim ama bu fiyata alınabilecek bir oyundur muhtemelen. Evet, gelelim asıl indirimde olan türümüze, korku türüne. Hızlı bakalım. İlk önerim Dead by Daylight, birçoğumuzun bildiği bir oyun. Yıllardır geliştirmeye gelen bir oyun. 67 TL kesinlikle değer. İlginç bir şekilde bu dönemde indirimde olmayan bir korku oyunu. 13. Cuma. Nasıl bu dönemde indirime sokmamışlar? Hayret ettim. Ama 54 TL'de bence ucuz bir fiyat alabilirsiniz. Bu türdeki benim en beğendiğim oyun Phasmophobia. Tabii ki korku tarafı da var ama onun dışında biraz daha dedektiflik, gerilim diyebileceğimiz bir tarzda. Kesinlikle öneririm. Bir tık pahalıdır. Tabii Phasmophobia'dan bahsedip Demonologist'ten bahsetmek olmaz. Türk yapımı Phasmophobia benzeri bir oyun. Bir tık daha ucuz. Oynamadığım için açıkçası kalitesinden bahsedemeyeceğim ama Steam incelemelerden gayet iyi bir oyun olduğu ortada. Phasmophobia yerine bunu tercih edebilirsiniz. Bir diğer korku oyunumuz Devour. 43 TL. Arkadaşlarınızla beraber korkmak için bence güzel bir fiyat. Yine buna benzer Ghost Watchers var. 20 TL. Gayet iyi bir fiyat. Sıradaki oyunumuz Pasifi. Yine Devour tarzı bir oyun. 37,80 TL. Gayet iyi bir fiyat bence. Bir diğer korku türündeki Türk oyunumuz In Silence. Biraz daha Dead by Daylight tarzında ama daha farklı tabii ki ve çok daha ucuzu. 32,40 kesinlikle tercih edebilirsiniz. Bu oyun korkudan ziyade biraz daha gerilim oyunu. Oynamadım ama %80 indirimle diye buraya koydum. Almak isteyenlerin aklında bulunsun. Şu andaki fiyatı 38 TL. Geldik Escape the Backrooms'a. Bu korku türüne girmeyebilir. Buna başka bir yer bulamadım. O yüzden buraya koydum. %20 indirimde 40 TL tercih edebilirsiniz. Buraya bırakıyorum. Evet, korku türü bitti arkadaşlar. Sırada online oyunlar var. İlk oyunumuz Hunt Showdown. Bildiğiniz gibi Crytek'in oyunu ben çok severim. 109 TL'yi de kesinlikle değeceğini düşünüyorum. Ama 20 Kasım'a kadar bakabilirsiniz indirime girer mi girmez mi diye. Bir diğer oyunumuz Chivalry 2. %60 indirimde 24,5 TL. Gayet güzel fiyat. Orta çağda kılıçta vurdulu kırdılı güzel bir oyundur. Bir diğer oyunumuz Black Desert. MMORPG biliyorum ama 5 TL'ye düşmüş, kütüphanenizde bulundurabilirsiniz. Geldik Pro Soccer Online'a. Online çok güzel bir futbol oyunudur. Benim de içerisinde onlarca saatim olan çok beğendiğim bir oyundur. Tavsiye ederim. 18,5 TL çok iyi fiyat. Listemizde bir araba oyunu olmazsa olmazdı tabii ki. Şu an bu videoyu izlerken muhtemelen Wreckfest'in indirimi bitmiş olacak. Belki bir tık pahalı gelebilir ama çok eğlenceli bir araba yarışı oyunu arıyorsanız, sadece yarışın olmadığı, vurdulu, kırdılı, kendine has mekaniklerin olduğu bir oyun, Wreckfest sizin oyununuz. Gelelim dövüş oyunlarına. Zaten 2 tane önerimiz var. Birincisi Mortal Kombat, ikincisi Injustice 2. İkisinin de bir arada bulunduğu bir paket var. İster sadece birini, isterseniz ikisini beraber bir paket şeklinde alabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlar var bence. Zaten %90 indirim. Diğer türümüz ise co-op, macera, RPG diyebileceğimiz bir tür. İlk oyun önerimi fiyatından dolayı öneriyorum. %80 indirimde 24 TL güzel bir fiyat. Torchlight 3 ama Steam incelemeleri çok vasat arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kaliteli bir oyun olduğuna güvenmiyorsanız Torchlight 1 ve 2 var. İyi, kesinlikle tavsiye edebilirim. Zamanında internet kafede çok fazla oynamıştık. Arkadaşlarla beraber eğlenmelik çok güzel bir macera oyunudur. Diğer önerim For the King. Çok güzel bir indirimde. 1 Kasım'da bitecek. Oynayacaksanız kesinlikle satın alın. Sırada Children of Morta var. 175 indirimde 36,5 TL. Çok güzel bir fiyat. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Geldik eski bir oyun Castle Crushers'a. 39 TL'lik garip bir paket var. Bir oyun daha var içerisinde. 1 TL daha ucuz. Alacaksanız onu alın. Biliyorum eski bir oyundur ama gayet iyi bir oyundur. Çok eğlenebileceğiniz bir oyun. Sinirlenerek eğlenen biriyseniz ve yanınızda böyle biri daha varsa 31 TL Cuphead'i tercih edebilirsiniz. Bu bölümdeki son önerim 20 Kasım'a kadar indirim olacak mı diye bakabileceğiniz, çok seviyorsanız, çok istiyorsanız da dörtlü paketini alabileceğiniz Speedrunners. Bu paketi alırsanız kişi başı 85 TL gelmiş oluyor. Yani normal fiyatı 150 TL ama bunu alırsanız 4 kişi başı 85 TL oluyor. Aklınıza bulunsun diye koyuyorum. Gelelim Joseph Fares köşemize. 40 TL eve al. Kesinlikle alın.
Oynarsanız oynayacak birini illaki bulursunuz. Abimizin son oyunda 140 TL It Takes Two. Bir tık pahalı gelebilir ama biri satın alınca diğerine Friend Pass gönderebildiği için 140 TL gayet iyi bir fiyat bence, 70-70. Zaten yılın oyun ödülüne boşa almadı. Gayet doyurucu, uzun, güzel bir içeriği vardır. Kesinlikle tavsiye ederim. Son oyun önerim Tabletop Simulator. Kendi içerisinde birçok oyunun bulunduğu bir oyun. Tek başına indirimsiz 31 TL ama bu dörtlü paketi alırsanız 22,5 TL denk gelmiş oluyor. Son bir sürpriz önerim var. O da Transformice bedava. Şaka. Dediğim gibi kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme ile alakalı içerikler üretiyorum. Bunlara göz atarsanız çok sevinirim. Destek olmak isterseniz klasik şeyleri es geçmeyin lütfen.